Herkese merhabalar, ben Emine Karaşahin. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi böyle bir çiçek çanta yapacağız. Çok basit, yapımı 2 günde yaptım diyebilirim. Yani video çekimi vesaire hepsi. Video çekmeseniz bir günde bile yaparsınız. O şekilde bakın, kağıt ip kullandım. Gayet büyük bir çanta oldu. Rahatlıkla okula ders kitaplarımı falan içine koyup gidebiliyorum arkadaşlarım. Kullanmaya başladım. Çünkü ben bunu yapalı yaklaşık 1-2 ay oldu ama sadece bu giriş videosunu çekemediğim için kaldı. Bakın böyle bir astar diktim içerisine. Evet arkadaşlarım, aslında 2 tane büyük motiften oluşuyor. Bir tanesi bakın burası. Bir tanesi de yine arka tarafta. Aynısı görüyorsunuz. Bu 2 tane motifi yaptıktan sonra araya bir körük örüyoruz. Bakın şöyle neredeyse 8-10 santimlik bir körük örüyoruz. Ve şuraya da bir bakın çıt çıt. Çok basit yapıyoruz ve astarını diktikten sonra rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet, bu şekilde çok kolay bir çanta çalışması beraber yapacağız. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, videonun içerisinde ben sizlere tüm ölçüleri verdim arkadaşlarım. Şu an hatırlamıyorum ama hepsinin de ölçüsünü verdim. Kaç sıra trabzan yaptım, kaç santim yaptım veyahut da askı ne kadar olduğu boyu, hepsinin ayrıntısı videonun içerisinde var. Evet, sizler de hazırsanız hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlarım, bakın ben çantamızın bir yüzünü kamera arkasında yaptım. Şimdi diğer tarafı beraber yapacağız. Sizler de bundan 2 tane yapacaksınız. Bir de şöyle araya körük yapacağız. O basit zaten. Şimdi bunu beraber bir yapalım. Tekrar ben bir tığımı göstereyim. Bakın tığ olarak şöyle yakınlaştırayım. Evet, tığ olarak 3,5 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise kağıt ip, çile halinde satılanlardan. Miktarını ne kadar olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlarım. Fakat bu modele benim tahminim ortalama 300 gramdan fazla gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama bu tamamen tahmin. Çünkü çok fazla ip yiyen bir model değil. Bakın şöyle dikkat ederseniz. Evet arkadaşlarım, şu şekilde ilk önce ipimi sabitledim. Arkasından 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Toplam 7 tane zincir çektim. Şu baş tarafa giriyorum ve buraya bir yuvarlak yapıyorum. Şimdi 3 zincire çıkalım. 1 2 ve 3. 3 zincirden sonra bunun içerisine ikili trabzanlar yapacağız. Bakın 1 2. Bilmeyenler için yakından ve yavaş 1 2. Şimdi bu şekilde toplam 24 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. Sıkı örmeyin. Gevşek gevşek örün. Normal bir şekilde, daha doğrusu 2 4
Evet arkadaşlarım, biz saymamız lazım. Şimdi şu zinciri saymıyoruz. Zincirle birlikte 25 olacak bakın. Zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tamam. Zincirle birlikte 25 tane oldu. Dediğim gibi zinciri saymadık. Çünkü bakın şuraya gireceğiz. Şöyle ve bunu kaydırma ile birleştireceğiz. Ve şöyle bir bakın daire, yuvarlak elde etmiş olduk arkadaşlarım. Şimdi bakın bu sıramızda toplam 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktık. Tığımın üstüne alıyorum. Burada hemen şuraya atlıyorum. Bakın şu trabzanı atlıyorum. Şurayı saymayın zaten. Şu önde görünen bir taneyi atlıyorum. Şuraya giriyorum. Şuraya. Bakın. Şurayı atlayıp buraya giriyorum. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın aynı noktaya 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar ip aldım. Hiç arada zincir yok bakın. Yine bir tane atlıyorum. Şunu atlıyorum. Buraya geliyorum. Bu sefer de aynı noktaya 2 tane yapıyorum. Bak. 1, 2. 1, 2. Nereye? Aynı noktaya. Tekrar üstüne aldım. Bir tane atlıyorum yine. Diğerine geçiyorum. Buraya buradaki gibi 5 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın hep aynı noktaya giriyoruz. Bunu unutmayın. 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Üstüne aldım. Hemen öndekini yine atladım. Diğerine geçtim. Bu sefer 2. 1, 2. Tekrar üstüne aldım. Bir atladım. Diğerine geçtim. Bu sefer 5. 1, 5, 1, 2. 1, 5, 1, 2 şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. 2, 3, 4 ve bakın 5. Tekrar ne yaptım? Üstüne aldım. Bir atladım. Diğerine geçtim. Bu sefer 2 yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar üstüne aldım. Bir atladım. Diğerine geçtim. Bu sefer 5 yapacağız. Evet. Şimdi şöyle bakın. 3 zincirle başladık. Bir atladık. 5 tane trabzan. Bir atladık, 2 trabzan. Bir atladık, 5. Hep aynı yerlere battık bakın. 5 tanesi aynı yer, 2 tanesi aynı yer şeklinde. Evet, bu şekilde zaten yarısını örmüşüz. Sona kadar gidelim, burada görüşelim. 5, 2, 5, 2 şeklinde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, sona kadar geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 taneyi yaptım yine. Üstüne alıyorum. Bir tane atlıyorum. Şuraya zincir, ilk zincirle çıkmıştık ya. Oraya hemen giriyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Burası bak 2 tane 5 var. Burası 2 trabzan olmuş oldu. Şöyle giriyorum şuradan. Şöyle
kaydırmayla aldım. Şimdi bir sağlama yapalım isterseniz. Kaç tane 5 oldu, kaç tane 2 oldu? Sayalım arkadaşlarım. Şurası bizim ölçümüz olsun. Beşlileri sayıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane beşli var. Şimdi ikilileri sayalım. Şuradan itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şu da 6. 6 tane beşli, 6 tane de ikili olacak. Siz de sağlama yapabilirsiniz. Şimdi bu sıramız çok basit. İkili trabzanlardan oluşacak. 5 zincirle yukarı çıkalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirle çıktım. Üzerine aldım. Hemen bakın şurada bir tane atlıyorum. Şuraya atlıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. İlk kafesimi oluşturdum. Araya 2 zincir. 1, 2. Üzerine al. Bir atla. Diğerine geç. İkili trabzan. 2 zincir. Üstüne al. Bir atla. Diğerine. Bir, 2 zincir. Üstüne al. Şuradan bir atla. Diğerine geç. Bakın bu şekilde. Toplam 22 tane kafesimiz olacak buranın üzerinde. Şimdi yapalım, sona gelelim ve tekrar beraber bir sayıp sağlamasını yapalım. Evet, bakın kafesleri sonuna kadar yaptım. Son olarak 2 zincir daha çekiyoruz ve burada 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, şöyle üçüncüye giriyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada hemen bir yanına da gidelim şöyle. Bir kaydırma daha yapalım. İçine doğru şöyle ilerleyelim. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şurada önce bağladık. Sonra da bir kaydırmayla şu zincirin ortasına geldik. Tekrar alabilirsiniz o kısmı. Şimdi arkadaşlarım bakın bir sayalım kaç tane olmuş. 22 tane olacak demiştim. Siz de elinizdekiyle sağlama yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet. Şimdi tekrar bunun üzerine bir sıra daha kafesler yapacağız. Şöyle göstereyim. Bak şu anda şurayı yaptık. Şimdi ise şu dıştaki kafeslerimizi yapacağız. Bunlar da yine toplamda 22 tane olacaklar. Hemen 5 zincirimi çektim. Bak üstüne alıyorum. Bu sefer şöyle ortalarına giriyoruz. 2 zincir. 1, 2. Üstüne al. Hemen yandakinin ortasına giriyorum. Bakın. İki zincir. Üstüne al. Şuraya hemen bakın içine. İki zincir. İki zincir. Ortasına giriyorum bakın. Bir ikili trabzan. Evet. Şimdi yine bu sırayı buraya kadar gelelim. Toplam yine 22 tane olacak kafeslerimiz. Şimdi bakın sona kadar geldik. Yine 1, 2 tane zincir çekiyoruz.
şurada 5 tane zincir çekmiştik ya. Üçüncüsüne 1, 2, üçüncüsüne giriyorum. Şöyle kaydırma ile birleştiriyorum. Ve bakın yine tekrar sayın. Saydığınız zaman kafesler 22 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yine 22 tane kafesimiz olacak arkadaşlar. Evet, şimdi sıkmayın elinizi. Bakın ben hiç sıkmıyorum. Rahat rahat örüyorum. Burada her bir zincirin içerisine 3'er tane sık iğne yapacağız. Şimdi şöyle bir tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Şu trabzanın tepesine batmıyoruz. Diğer kafese giriyorum. Bakın. 1, 2, 3. Bak buraya batmıyorum. Diğer kafese giriyorum. 1, 2, 3. Geçtim diğerine. 1, 2, 3. Trabzana batmıyorum. Direkt kafesin içine girdim. 1, 2, 3. Bu sıramız böyle arkadaşlarım. Her birine 3'er sık iğne örerek sona kadar gelelim. Burada görüşelim. Evet arkadaşlarım, bakın sona kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi en sonda biraz önce başlamış olduğumuz yere şöyle giriyorum. Bakın kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada yelpazeler yapacağız. Nasıl? Bakın hemen bir zincirden sonra üstüne ip aldım. Şurada ilk sık iğneyi atlıyorum. Bak şunu atladım. Diğerine geçiyorum ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bakın burada bir tane atlıyorum. Diğer sık iğneye giriyorum ve buraya bir sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi tekrar ip alıyorum. Buraya atlıyorum. Bak bir taneye atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bir taneyi atlayıp ikinciye sık iğne ile burayı bağlıyorum. Şöyle. Şimdi tekrar üstüne alıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Evet, 5 tane ikili trabzan yaptım. Yine burada bir taneyi atlıyorum. Diğerine geliyorum ve bir sık iğne ile bunu bağlıyorum. Tekrar üstüne alıp bir tane atlayıp buraya tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde bakın
sonuna kadar gidelim arkadaşlar. En sonda kaç tane yaptık onu sizlerle paylaşacağım. İsterseniz bir 30 saniye siz izlemeye devam edin. Kaç tane yaptığımı görün. Ondan sonra siz bunları yapın. Bakın sona kadar geldim. Sonda yine şöyle üstüne aldım. Bir tane atladım. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane yaptık. Şimdi biz sayalım arkadaşlarım. Kaç tane olacak? Siz de benimkiyle birlikte karşılaştırın. Şurada birazcık kasma oluyor. Hafiften ben bunu bitirdiğim zaman bakın ılık bir ütü şöyle tersinden sürdüm. Kendine geldi. Yani oradaki kasma sıkıntı olmaz. Fakat elinizi sıkı tutmayın arkadaşlar. Yani eliniz sıkıysa burada mesela şurada arada 2 çektik ya. Şurada 3 çekin, genişletin çok sıkı olduysa, ama ben size verdiğim sayılarla yaptım, öyle söyleyeyim. Şimdi şurayı bir sayalım birlikte. Kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Evet, toplam 17 tane yelpazemiz var. Şimdi en sonda şu başladığım yere, şuraya alta giriyorum. Şöyle kaydırmayla bakın birleştirdim. Şimdi şu hemen önümüzdeki sık iğneden kaydırma yaparak yürüteceğiz arkadaşlarım. Bakın diğerinden geçirdim. 1 tekrar 2 tam bakın 3 tane kaydırma yaparak ortaya kadar geldim, dikkat ederseniz. Şimdi buraya bir tane zincir çekelim şöyle. Ve şu anda şu aralara bak. Bu sefer şuralara, şu sık iğne yaptığımız yerlere yine 5 tane trabzan yapacağız. Bu sefer üçlü trabzanlar. Burada ikili yapmıştım. Burada üçlü trabzanlar yaptım. Bak üstüne aldım. Şu araya, iki yelpazenin tam ortasına giriyorum. 1 2 3. 3 kere de çıktım. Tekrar aynı yere 5 tane olacak. 1 2 3. Evet, aynı noktaya sıkmayın elinizi. 1 2 3. Yine aynı noktaya 1 2 ve 3. 5 tane olacak demiştim. 5 tane yapalım. 1 2 ve alamadım. 3. Şimdi bakın. Şuradan sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Gördünüz mü? 5 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bakın. Bunu yaptıktan sonra geliyorum. Bak şöyle geliyorum. Şuradaki 5 tanenin şöyle 1 2 yani ortasına, şu üçüncünün üstüne gelin. Sık iğne ile bunu birleştirin. Bak. Tekrar üstüne aldım. Bu sefer yine iki yelpazenin ortasındaki sık iğneye giriyorum bak. Buraya yine ne yapıyorum? 5 tane üçlü trabzan. 1 2 3
4 ve 5. Evet, 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi şu yelpazeye geliyorum yine. Bakın tam şu üçüncüye, üçüncünün üstüne giriyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Bir sık iğne ile bağladım. Tekrar üstüne alıp bak ikisinin arasındaki sık iğneye girip 5 tane üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, yine 5 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorum? Diğer yelpazenin tam üçüncünün tepesine, yani tam bu yelpazenin orta tepesine giriyorum. Buraya bir sık iğne ile sabitliyorum ve tekrar üstüne alıp ikisinin arasındaki noktaya 5 tane üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Yani bu sıramızda şu aralara ne yapıyoruz? 5'er tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tam şu yelpazenin ortasına da sık iğne ile birleştiriyoruz. Gösterdiğim gibi. Yine bunun sayısı da 17 olacak arkadaşlarım. Bittiği zaman tam 17 tane olması lazım. Şimdi bu şekilde gösterdiğim gibi sona kadar gidelim. Son tarafta görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın size gösterdiğim gibi yelpazelerimi yapmaya devam ettim. 2, 4, 5 tane sona geldim. Ne yapıyorduk? Şurada tam orta noktaya giriyorduk. Şuraya bir sık iğne. Şimdi tekrar üstüne alıyorduk. Bak, en son iki yelpazenin arasına. Üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın şurada başlamış olduğumuz noktaya, şuraya getiriyorum. Şöyle bir kaydırmayla buraya birleştirdim. Bir zincir çekelim burada ve buraya aynı noktaya bir tane sık iğne yapalım. Şimdi bu sıramızda her birinin tepesine sık iğneler yapacağız. Bakın her görmüş olduğumuz sık iğnenin içerisine, trabzanın daha doğrusu tepesine giriyorum ve tek tek sık iğneler yapıyorum. Bak, araya da yapıyorum şu ikisinin arasına. Evet, sıkmayın elinizi. Şöyle gevşek gevşek yapın. Her birinin tepesine giriyoruz. Birer tane sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Şu ikisinin arasına da bakın, şuraya da sık iğne yaptığımız yere de giriyorum. Oraya da yapıyorum. Şimdi bu sıramız komple sona kadar sık iğne olacak. Yalnız şimdi arkadaşlarım, bu arada şunları da saymadık. Bunları bir sayalım, bir sağlama yapın. 17 tane olması lazım. Bunların da yine şu alttakiler gibi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, toplam bunlar da 17 olacak. Şu alttakiler de 17 idi. Bunlar da 17 olacak. Evet, az önce söylemiş olduğum gibi bu sıramızda da komple hepsinin tepesine böyle
sıkmadan elinizi biraz gevşek bırakarak her birine bir tane olacak arkadaşlarım. Bakın. Bunu yaptım, geçtim. Bunu ördüm, geçtim. Her birine bir tane. Böyle. Şu araya da bir tane örüyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Şimdi başlamış olduğumuz yere kadar, buraya kadar böyle bir sıra sık iğne yapalım. Tekrar sonda görüşelim. Sona kadar sık iğnelerle geldim. Bakın şöyle şuraya da yapalım bir tane. Şu ilk başlamış olduğumuz yere şöyle yine kaydırma yöntemiyle bağlayalım. 5 tane zincir çekiyorum burada. 1 2 3 4 5. Şimdi şuradan bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yine şuradaki gibi kafesler yapacağız. Aynı şekilde bakın 2 sıra üst üste şuranın tekrarını uygulayacağız. Şimdi 5 zincirimi çektim. İp aldım. Şuradan hemen birinciyi atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Üstüne al. Bir tane atla. Ve bir ikili trabzan. 2 zincir, 1 2, bir tane atla, buraya bir ikili trabzan. Bu şekilde. Evet, toplam diğerini 52 tane yapmışım arkadaşlarım. Bunun da 52 tane olması lazım. Siz de birincide kaçsa ikinciyi ona göre artık yaparsınız. Aynı belki olmayabilir. 1-2 eksik fazla olabilir. Önemli değil. Önemli olan düzgün bir parça olması ve iki parçanın birbiriyle eşit olması arkadaşlarım. Evet, şimdi sonuna kadar burayı bir yapalım. Sonunda görüşelim. Sona kadar yine kafesleri yaparak geldim. Sondayız bakın. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şurada 5 tane zincir çekmiştik ya. 1 2 üçüncüsüne şöyle girelim. Kaydırmayla birleştirelim. Şöyle tekrar içine giriyorum bakın. Bir kaydırma daha yapıp ortaya geçtim. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi kaç tane kafes yaptık? Siz de benimle birlikte elinizdekini bir sayın arkadaşlarım. Şuradan 1 diyeceğim. Bakın şu koyduğum yere 1 diyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 49 50 51 52. Evet, toplamda tam 52 tane olacak buradaki kafeslerimiz. Şimdi 5 zincirimi çektim. Yine üstüne alıyorum. Diğer kafesin ortasına girerek yeniden kafesler yapacağız. İkili trabzanla çekiyorum. Şimdi iki zincir sıkmayın elinizi ve diğer kafesin ortasına giriyorum. 2 zincir diğer kafesin ortasına giriyorum ve bu sıramızda da yine aynı şekilde yani şuradaki gibi bakın ikinci sıra kafeslerimizi oluşturuyoruz ve bu kafeslerimizin sayısı da yine 52 tane olacak arkadaşlarım. Tekrar saymamıza gerek yok. Bu da 52, bu da 52. Bakın yine sona kadar her birinin içerisine bir kafes yaptım. Dediğim gibi saymaya gerek yok arkadaşlarım. Bunlar da toplamda saydığınız zaman 52 tane kafes olacak burada. Aynen şurada olduğu gibi burada da 52 tane kafesimiz olacak. 2 tane zincir çekiyorum.
buraya geldim. Yine bakın 5 tane zincir çekmiştik. Üçüncüye 1 2, üçüncüye girdim ve kaydırmayla çıktım. Buraya bir zincir çekiyorum. Bu sıramızda yine şurada olduğu gibi her bir kafesin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz, geçiyoruz. Bakın 1 2 3. Tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 3. Evet, şuralara değil, bakın tepesine değil, kafeslerin içine direkt giriyorum. 1 2 3. Tekrar bak, kafesin içine giriyorum. 1 2 3. Evet, böyle her birinin içerisine 3 3 3 3 yine sık iğne yaparak buraya kadar, sona kadar gelelim arkadaşlarım. Aynı işlemler devam ediyor aslında. Bakın 1 2 3. Diğerine girdim. 1 2 3. Diğerine 1 2 3. Bu şekilde üçer üçer başladığımız yere kadar gelelim. Sona kadar yine geldim. Her birisine üçer üçer yaparak en sonunda beraber yapalım. 1 2 3 tane yaptım. Bakın ilk başlamış olduğum gayet gevşek ördüm arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size, hiç kasmasın diye. Şimdi biraz da buhar uygulamasıyla elimle açacağım. Şöyle tersinden de süreceğim. Çünkü diğerini öyle yapmıştım. Biraz yumuşatacağım. İpim de sert galiba, benim çalı gibi açıkçası. Şimdi bakın, buraya bağladıktan sonra bir tane zincir çektim. Hemen alt taraftan tekrar sık iğnelere devam. Şimdi bir sıra daha sık iğne sıramız olacak. Sonra yuvarlağımız, motifimiz bitmiş olacak. Yani şu anda motifimizin son sırasını örüyorum. Bu sıra bittikten sonra ipimi koparmayacağım arkadaşlarım. Siz de birini koparın, birini koparmayın. Çünkü eklemeyi yapacağız. Dolayısıyla da ipimizi koparmayalım. Evet, bu şekilde gidelim. Yine burada görüşelim. Bir sırada sık iğne yapacağız. Başka bir şey yok. İkinci sıra sık iğneyi de bitirdim arkadaşlarım. Şöyle sona da girelim. Evet. En son başlamış olduğumuz yere geldim, bakın. Bir tane de zincir çekelim. Burada ipimi koparmayacağım. Şimdi ekleme yaparken bunu kullanacağım arkadaşlar. Evet, dediğim gibi buna bir şöyle hafiften bir buhar uygulaması yapacağım. Arkasından da ütüyü basacağım ve birazcık böyle kendine gelmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlarım, sizler bunun gibi bir parça daha örün. Arkasından körük kısmını öreceğiz. Sonrasında da birleştirip saplarını yaptıktan sonra çantamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlarım, bakın şimdi bir ölçü vermek istiyorum size. İki yuvarlağımızı da ben hafif bir şekilde buharlı ütüyle arka tarafından ütüledim. Evet, toplamda bakın 36 santim çapı. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de birbirine eşit oldu. Önemli olan bu. Şimdi ağız açıklığı için bakın ben bu kadar bir
yeri yeterli gördüm. Hemen şöyle bir ölçü vereyim. Bakın buralara taktım. İp taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bakın buraya, şurası 15. Şuralardan bir açıklık bıraktım. Ölçü olarak da göstereyim. Tam 29 santim. Buradan tuttuğunuz zaman şöyle bakalım. Şöyle, evet. Neredeyse 29-30 santimlik bir ağız açıklığı var. Ve şimdi buna göre bir kenarına körük öreceğiz arkadaşlarım. Ve bu iki parçayı bu köre birleştireceğiz. Şurada bakın birleştirme yapmak için ipimi koparmamıştım hatırlarsanız. Şimdi şöyle hemen ben 16 trabzandan oluşan bir körük örmeyi düşünüyorum. Bir bakalım yine de. Şöyle bakın sabitledikten sonra bir 16 zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane zinciri çektim. Bakın şimdi buraya şöyle tırnağımızı tutalım. 1 2 üstüne alalım. Tuttuğumuz yerin hemen bir gerisine girelim ve ikili trabzanlar yapalım. Toplam baştaki zincirle birlikte 16 tane yapacağım. Ama ben size şimdi ölçü de vereceğim arkadaşlarım. Kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. Çünkü elimizdeki ipler farklı olabilir. Evet, şöyle sona kadar ikili trabzanlarla gidelim. 16 tane olacak toplam. Evet, bakın arkadaşlarım şöyle 16 tane ikili trabzan yaptım. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir de ölçüsünü de vereyim ben size. 16 tane. Toplam işte bakın 12 santim falan arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi yukarı çıkarken 1 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 ya da 3 elinize göre ayarlarsınız. 2 tane yeterli oluyor genelde. Özellikle kağıt ipte bakın şöyle tek tek yapacağımız iş bu. Gidiş geliş bu şekilde ikili trabzanlarla yükseltelim. Şimdi ben bitirdikten sonra hem sırasını söyleyeceğim size hem de ölçüsünü vereceğim arkadaşlarım. Bu şekilde gidip gelip büyütelim. Kamera arkasına yapalım. Tekrar görüşelim. Evet, ben körümü bitirdim arkadaşlarım. Şöyle hızlıca bir sayı vereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anda tam 52 sıra örmüşüm. Hem enine hem boyunu yeniden bir ölçmek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle enine bakın. Eni işte 10,5 gibi falan, yani şurada eni. Boyuna bakalım. Boyu evet, şu anda boyu 84 santim. En 11 civarı, boyu ise 84 santim. Şu an bu şekilde, ama birleştirdikten sonra eksik fazla olursa yine ben burada bakın ipi koparmadım. Sökme veyahut da üzerine örmek gerekirse diye ipi de koparmadım bakın arkadaşlarım.
Bu şekilde şimdi eklememizi yapalım. Şimdi şurada işaretlerimi koymuştum zaten. Gösterdim size de ölçüsünü. Evet. Şu şekilde. Evet, ip bakın bu tarafa gelecek şekilde arkadaşlarım. Şöyle. Şurada bir zincir çekmiştim ya, onu tekrar söküyorum. Şuradan körüğümüzün tam köşesinden şöyle bağlayalım. İkisini birbirine sık iğne ile birleştirdim. Bakın. Tekrar bir tane daha bağlamak istiyorum. Hemen yanına ikinci sık iğne ile bu şekilde sağlamladım. Şimdi bakın arkadaşlarım. Burada ipimi aldım. Alttan geliyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye gidiyorum. Bak 1, 2 atladım. Üçüncüye gidiyorum. Burada da yine arkasında da tam şu ölçüde ayarlayın. Bir yerinden girin şöyle. Şurayı ayarlayın ama bakın. Tam atladığınız kadar buradan da atlayacaksınız yani. İkisini birbirine birleştirmemiz lazım. Birleştirmeyi bu şekilde yapacağız. Şimdi buraya aynı noktaya 6 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu 1. Bak. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Yine aynı noktaya arkaya da giriyorum. Bu da 6. Tam 6 tane üçlü trabzanı aynı noktaya yaptıktan sonra bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye arka tarafı da o şekilde ayarlayarak bakın boşluğunu gördünüz mü? Şurada boşluk bırakarak 2 parçayı da ütüledim arkadaşlar. Birazcık yumuşadı. Böyle güzelce buharla. Size de öneririm. Birleştirmeden önce mutlaka bence ütüleyin. Kendine geldi çünkü çok çalı gibiydi, öyle söyleyeyim. Bakın bu şekilde birleştirdim. Şimdi burada tekrar üstüne alıyoruz. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Bak arka taraf zaten şöyle denk geldiği gibi şu şekilde ayarlayın tam olarak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 tane olacak. Bak şöyle arkadakini de aynı hizada götürüyorum. Şimdi burada bakın. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye geliyorum. Bak arkadan da aldım, gördünüz mü? Birleştirerek gidiyorum çünkü. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Sonuna kadar bakın, gördünüz mü? 2 parçayı aynı zamanda hem birleştiriyoruz hem de kenarını tamamlamış oluyoruz. Bir daha gösterelim.
Bak, arka tarafla ön tarafı hizalıyorum. Şöyle elimde tutuyorum. Tığımın üstüne alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Bakın, üçüncüye giriyorum. Arka taraftan da alıyorum ki birleştiriyorum. Bak, 1, 2, 3. Tam aynı noktaya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bakın şimdi 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şimdi oldu. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın, çok güzel bir şekilde hem bir görüntü verecek, tamamlıyor farkındaysanız, hem de birleştirmemizi rahatlıkla yapıyoruz. Ben şu an kameranın altında olmama rağmen bile hiç zorlanmıyorum. Sizler rahatlıkla yaparsınız diye düşünüyorum. Bakın, yine üstüne aldım. Bir sık iğneden sonra 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye ve şöyle arkadan da, arkayı da hizalayarak geliyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 6 tane yapalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, olmuş 6 tane. Dolayısıyla arkadaşlarım şöyle getiriyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şöyle karşı tarafa da giriyorum. Ve buraya bir sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Yine 1, 2, 1, 2 atlayıp üçüncüye giriyorum ve şöyle tek kanadını değil de iki kanadını birden yapın. Arka tarafta dikkat edin arkadaşlarım. Tek kanadı olmasın, sağlam bir şekilde birleştirilmiş olsun. Evet. İki, dört, beş. Altıncıyı yapıyorum şu anda. Evet, 6 tane üçlü trabzanı yaptık. Şimdi 1, 2 atladık. Üçüncüye giriyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet, bayağı bir gösterdim bakın. Şimdi sonuna kadar bunu böyle birleştireceğim. Sonra diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Bakın, sona kadar neredeyse geldim arkadaşlar. Tam bakın 84 santim yeterli oldu. Bunun ölçüsü 84 santim olarak bırakacağım. Herhangi bir sökme veyahut da ekleme yapmayacağım. Hemen hemen bakın tam geldi arkadaşlar ayarladığım yere. Evet, şöyle yine 1, 2 atlıyorum. Üçüncüden şunu da şöyle şuradan ayarlayalım. 1, 2, 3. Şu ipi bir çıkaralım şuradan. Evet, bunu da koparabilirim aslında. Burada biraz ipimizi bırakmıştık. Tekrar belki örer veyahut da sökmek zorunda kalırız diye. Keşke şunu biraz uzun bıraksaydım. Çok kısa bıraktım. Neyse, açılmaz. Şöyle sıkılayalım. Onu arada kaybedeyim. Evet,
sonuncu, altıncıyı da yaptık. Şimdi bakın şurada şöyle şuraya bağlayalım. Evet bak, bu şekilde bağladık. Buradan şimdi tekrar ipimi aldım. 1 2 atladım. Bakın burayı yaptık ama devam ediyoruz. Çünkü burayı da, şu ağız kısmına da aynı şekilde bunlardan yapmamız lazım. Burayı boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bitimine kadar yelpazelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle 1 2 atladım. Üçüncüye giriyorum. 1 2 3. Evet, şimdi bakın burada 1 2 atlıyorum. 1 2 atladım. Üçüncüye girdim. Yine sık iğne. 1 2 atladım. Üçüncüye girdim. Yine aynı noktaya 6 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Bakın burada 1 2 atlıyorum. Üçüncüye yine sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Yine burayı da şöyle şuraya kadar, bitişe kadar yapalım. Bakın arkadaşlar, sona kadar geldim, yine yaptım. Şöyle tam denk gelmezse bir ileri bir geri ayarlayın. Bakın tam da denk geldi. Bir sık iğne yaptım. Şöyle bir de şuraya kaydırma yapacağım. Bir tane de zincir çekeyim. Biraz uzun keselim ki ipimizi aralarda kaybedelim. Şöyle uzun keseceğim. İçeride yürüteceğim ipi. Evet. Şimdi bunu kopardım. Bakın. Şöyle. Şimdi ben şöyle yapmayı düşünüyorum. İçine astar için şundan bir kalıp alacağım arkadaşlar. Artık bir kumaş getirip çizeceğim üzerine ve bunun kalıbını alacağım. Birleştirmeden önce bundan şöyle birer santim, iki parça şeklinde de zaten kumaşı kestiğim zaman astarını da hazırlamış oluruz. Bu zaten 11 santimdi. Buna da 13 santimlik falan bir körük, 84 santim uzunluğunda, eni 13 santim, işte 10,5-11 falansa kenarlara birer santimlik bir dikiş payı, 13 santime 86 santim şeklinde de körük için kesersem astarını da makinede hallederim diye düşünüyorum. Ben şimdi şunun kalıbını bir çıkarayım. Evet arkadaşlarım, bakın astar yapacağım kumaşı altına koyuyorum. Şöyle dediğim gibi kenarlardan, bakın şöyle göstereyim, 1 santim olacak şekilde pay bırakmamız lazım. Yani şu şekilde çizdikten sonra dikiş payı olarak 1 santim dışarıdan keserken o şekilde keseceğim. Yani birleştirmeyi yapmadan size de bir fikir olsun. Bu ölçüyü alabilirsiniz. En azından yuvarlağı bu şekilde halledebiliriz. Evet, bakın şöyle yuvarlağı çizdim. Keserken de
Şöyle makasla göz kararı dikiş payını koyarak şu şekilde bakın. Çizebilirsiniz böyle bir santim dışından dikiş payını. Evet. Sonra buradan keseceğiz ki burası 1 santimlik kısım dikiş payı olarak kalacak. Evet bakın bu tarafı bitirdik. Şimdi şöyle çevirelim. Çeviriyoruz. Şu ipleri içeride kaybederiz birazcık yürüttükten sonra. Bunları hatta diğer tarafı birleştirmeden bu işlerinizi halledin arkadaşlar. Ben de burada yürütüp keseyim bunu. Diğer parçayı eklemeden bu ip kaybetme işlerini falan halledebilirsiniz. Rahat rahat açıkken. Evet, şöyle iç kısımda kalsın. Zaten astar da olacak. Evet. Şimdi diğerini getiriyorum. Bakın şöyle şu şekilde getirin. İşaret koyduğum yerden yine aynı şekilde başlayacağım. Evet, çok kısa başlamayalım. Şöyle biraz hani içine kaybedecek kadar. Yine buranın köşesinden giriyorum. Şöyle hemen yanına şu ipi de araya alarak iki tane sık iğne ile sabitledikten sonra yine aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın üstüne aldım. 1-2 atladım. Üçüncüye giriyorum. Arkayı da ona göre hizalıyorum. Bak. 1 2 3. Aynı yere tekrar 1 2 3. 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı yere. Bu üçüncü ve altıncı. Şimdi 1 2 atladım. Üçüncüye geliyorum. Şu arkadan da böyle aynı hizada ayarlayalım. Bir tane sık iğne yaparak bağlıyorum. Tekrar üstüne aldım. 1 2 atladım. Üçüncüye girdim. Şu arkadan da evet, şu ipi içeri atabilirsiniz. Şöyle 1 2 atladım. Üçüncüye giriyorum. Alt. 6 tane bakın yaptım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Evet. Aynı işlemleri bakın. Burayı da böyle yaparak hatta şurayı da şöyle tam karşısına gelecek şekilde şu şekilde ayarlayıp hani kayma hiç olmasın oraya yedirene kadar tam karşısına getirelim. Böyle bağlayıp
buraya, şuraları bakın bağlaya bağlaya geleceğiz buraya kadar. Aynı şekilde yapmaya devam edelim. Sona kadar gidelim aynı şekilde. Evet arkadaşlarım, bakın buranın da sonuna kadar geldim. Üçüncüye giriyorum. Şu arkadan da ayarlıyorum. Evet, şöyle bağladım. Bir kez daha şöyle bağlayacağım. 2 tane yine sık iğne yaptım. Bakın ağız kısmına. Fakat şimdi şu kısımda, şurada yine şu arkada olduğu gibi devam edelim. Yine şuraya kadar yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde ilerleyelim. 1 2 üçüncüye girelim. Ve aynı noktaya 6 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Yine 6 tane yapacağız ki aynı şekilde karşıda yaptığımız gibi buraya kadar gelelim. Evet, sona geldim. Bakın son yelpazeyi de yaptıktan sonra şurada bir sık iğnemiz kaldı. Onu da normal bir sık iğne olarak örüyorum. Şu bakın yan körük arkadaşlarım, şuraya yan tarafa bağlayalım. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve sıkıladım. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Bakın ağız kısmı 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu bende. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, buna dikkat etmemiz lazım. İki tarafta aynı sayıda olacak. Yani sizin elinizde 8 olabilir ama 8 bu tarafsa 8 de bu taraf olacak arkadaşlarım. Yani illa benimkiyle aynı sayıda olacak değil. Kendinizle, kendi yaptığınızla aynı sayıda olması gerekiyor. Evet. Şöyle körük kısmıyla şu kenarda ördüğümüz kısımları şöyle elimizle düzeltelim arkadaşlarım. Hatta bir buhar vererek şöyle tek tek açabiliriz de. Şöyle düzeltelim. Şimdi buna şöyle sap olarak bakın 2 tane sap ördüm arkadaşlarım. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzandan oluşan bir sap ördüm. Evet, hemen şöyle size ölçüsünü de göstereyim. Toplamda 70 santim yaptım bakın. Şöyle göstereyim, 70 santim. Her ikisi de 70 santim. Şöyle başlarında ve sonlarında ip bıraktım. Çünkü şimdi bunu dikiş yapacağız arkadaşlar. Bunu göstermeye gerek yok. Siz de istediğiniz kalınlıkta ikili trabzanlarınızı yapın. Hazır sap da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi 7 tane çiçeğimiz vardı. Şöyle şu baştan 1 ve 2 şu birleri bırakacağım hemen yanından. Ya bir şuraya bağlayacağım, bir de şuraya. Arada 1 2 3 tane çiçek kalmış olacak arkadaşlar.
O şekilde ayarlayacağım. Şimdi bakın başta bir taneyi bıraktım. Şuraya geldim. Şöyle iç kısmına evet 70 santim sap size uzun gelirse kendinize göre ayarlarsınız. Hemen hemen 2 santimi de bakın bu iç kısımda kalacak zaten. Evet arkadaşlarım, iplerimizi de içeri aldım, sakladım ve çantamızın anlatım bölümü, örgü bölümü bitmiş oldu. Bakın saplarının da her ikisini aynı şekilde size gösterdiğim gibi diktim. Evet, çok harika, çok güzel, kullanışlı bir çanta ortaya çıkmış oldu ve videomuz burada sona erdi. Evet, bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.